Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda 3. sezon 6. haftanın denemeler konusunu işliyor olacağız. Fazla uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Öncelikle ilk görevimiz elektromanyetik fırtınada üzerine yıldırım düşsün. Zaten başka bir haritada veya bir modda üzerine yıldırım düşemeyeceği için sadece elektromanyetik fırtınada girmen gerekiyor. Burada videoda da gördüğünüz gibi yıldırımın altına geçtiğiniz zaman direkt kafanıza yıldırımın düşmesi gerekiyor. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta, canınızı sürekli tazeleyip doldurmayı unutmayın. Yoksa ölme ihtimaliniz oldukça yüksek. Bu aynı zamanda gece modu olduğu için aklınızda da bulunsun. Raider anahtarı burada çalışmıyor. O yüzden güvenli bir şekilde asansörlerle çıkış yapmanız gerekecek. Daha sonra da arkanızı da kollamanız burada oldukça önem arz ediyor diyebilirim. İkinci görevimiz ise sadece baraj savaş alanında geçerli. Buradaki bataklık alanındaki ark düşmanlarını yok et. Yani bu bataklık alanındaki her uçanı kaçanı öldürmeniz gerekiyor. Bunu takım olarak yapmanız daha kısa sürede daha yüksek skorlara çıkabilmenizi sağlayacaktır. O yüzden takım olarak yapmanın önemi burada fazla. Ancak şunu da unutmamakta fayda var. Takım olarak bunu yaptığınız zaman PvP riskiniz oldukça yüksek olacaktır. Buradaki görevlerin hepsini gece modu, ani soğuk, kasırga, yeniden inceleme modu gibi yeni modları yaptığınız zaman 2 kat XP kazanacaksınız ve bu 2 kat XP de sizin için mükemmel bir avantaj sağlıyor olacak. Bunu sakın unutmayın. Ancak burada elektromanyetik fırtına zaten kendi 2x verdiği için orada ekstradan bir çaba sarf etmenize zaten gerek kalmayacak. Bir diğer görevimiz ise burçlara hasar ver. Aslında oldukça basit bir görev. Gideceksin ve burca vuracaksın. Tabii ki burç ölene kadar vurduğun zaman tahminimce 3 yıldız da zaten alıyor olabilirsin. Ancak yüksek skor hedefin varsa burada sana tavsiyem, gece modunda ark sayıları çok daha fazla oluyor. Burada gece modunda girip birden fazla burcu kestiğin zaman güzel skorlara ulaşabileceğini düşünüyorum. Tabii ki burada takım olarak hareket etmek burcu kesme süreni çok daha kısaltacaktır. Tabii ki mühlet gibi, yol açan gibi bombalarla da bu işi daha hızlandırabilirsin ama bunların hepsi de birer maliyet. Kendi hesabını kendin iyi bir şekilde yapacağına inanıyorum. Bir diğer görevimiz ise ikmal teslimatlarını ara. Aslında bu da oldukça keyifli ve basit görevlerden bir tanesi. Bununla ilgili size en büyük tavsiyem, konumları gösteren siteler var ve bu sitelere girip bunların konumlarına hızlı bir şekilde bakar çok yüksek skorları elde etmeniz mümkün. Tabii ki yine hatırlatma yapıyorum. 2 kat XP'yi veren bir modda olmanız gerekiyor ki yüksek skorlar alın. Bununla ilgili de videoyu ekranda şu anda getiriyorum. Gördüğünüz gibi zaten 1600 gibi bir skor veriyor burada 2 kat XP'yi aldığım için. O burada 2 tane açtığınız zaman 2 kat XP veren bir modda zaten 3 yıldızı almış olacaksınız. Ama dediğim gibi bir web sitesi üzerinden bunların konumlarına bakarsanız çok daha yüksek skorlara kadar oynayabilirsiniz. Kuyruklu yıldızlara hasar ver. Aslında oldukça basit görevlerden bir diğeri de bu. Olabildiğince kuyruklu yıldız yok etmeye çalışın. Burada soloda yapmak bence zor olacaktır. Çünkü sizin gibi başkaları da eğer kuyruklu yıldıza vuruyorsa sizin hasarınızı çalıyorlar. O yüzden takım olarak girerseniz hem çok daha kısa sürede keser hem de çok yüksek adetli kuyruklu yıldız hasarı elde edebilmenizi kolaylaştıracaktır. Dediğim gibi buradaki bütün modları 2 kat XP veren harita modlarında oynayın. Takım olarak yapmak size zaman kazandırır. Kısa sürede daha yüksek skorlara çıkmanızı sağlar. Olmanız gereken nokta, takım olarak girdiğinizde PvP'den kaçma şansınız çok zor. Bir de şöyle bir ek bilgilendirme yapayım. Bunu eski denemeler videosunda anlatmıştım aslında ama tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Girdiğin bir turda yaptığın high skor senin ana skorundur. Daha sonraki girdiğin turlarda elde ettiğin skorlar high skorunu geçmiyorsa hiçbir geçerliliği yoktur. Bunu da şöyle anlatayım size. Bir tane tura girdiniz ve burada üzerine yıldırım düşsün görevinden 5000 skor elde ettiniz. Ve güvenli çıkış yaparak turu bitirdiniz. Daha sonra tekrar bir tura girdiniz ve burada da elde ettiğiniz üzerine yıldırım düşsün skoru 3000 skor. Şimdi ilk turdaki 5000 skoru geçemediğin için 3000 skorun silinmiş oluyor. Nasıl ölüyorsan skorların siliniyorsa maksimum skorunu geçemediğin için de elde etmiş olduğun yeni düşük skorun silinmiş olacak. Yani stacklenip biriktirme gibi bir durum söz konusu değil. Ancak ilk turda 5000 skor yapmıştın. İkinci tura girdin 8000 skor yaptın. Artık senin en yüksek skorun 8000. Bundan sonra senin 8000 skorun baz alınacak. Yani 5000 üstüne 8000 eklenme gibi bir durum söz konusu değil. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Çünkü bazı insanlar bu şekilde tek tek girip küçük rakamlar yapıp sayıları toplamaya çalışıyor ve oldukça zaman kaybediyorlar. Aklınızda bulunsun. Ben bu haftanın denemelerinin oldukça basit ve rahat olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de çok zorlanmadan bunları rahatlıkla yapabileceğinize de inanıyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.